Herkese merhaba. Bu anlatıda belki adını çok sık duymadığınız ama Orta Çağ felsefesinin en keskin zekalarından birine, John Duns Scotus'a odaklanacağız. Ve onun yüzyıllardır filozofların başını ağrıtan o büyük ahlaki ikileme nasıl dahiyane bir çözüm bulduğunu göreceğiz. Gelin, işe felsefe tarihinin en temel sorularından biriyle başlayalım. Bu soru, Euthyphro ikilemi olarak da biliniyor ve düşünürleri binlerce yıldır tam ortadan ikiye ayırmış durumda. Yani ahlakın kökeni tam olarak neresi? Tanrı'nın mutlak iradesi mi, yoksa bizim aklımızla keşfedebileceğimiz evrensel bir doğru mu? Başka bir deyişle, ahlak dediğimiz şey Tanrı'nın keyfine mi bağlı, yoksa zaten var olan ve akılla bulunabilecek bir şey mi? İşte bütün mesele bu. Yol haritamızda şöyle olacak. Önce bu büyük ikilemin ne olduğunu tam olarak anlayacağız. Sonra sahneye çıkan Scotus'la tanışacağız ve onun o akıl dolu çözümünü adım adım inceleyeceğiz. Son olarak da mirasına bakacağız. Bu kadim soru aslında bizi bir seçim yapmaya zorluyor ve ahlakın kaynağına dair iki büyük teoriyi önümüze koyuyor. Ve bu iki görüş felsefe tarihi boyunca hep birbiriyle çatışmış. Bakın bir tarafta ilahi buyruk teorisi var. Bu teoriye göre iyilik tamamen Tanrı'nın buyruğunun bir sonucu. Tanrı emretti o yüzden iyi der. Diğer tarafta ise doğal yasa teorisi var. O da diyor ki hayır, iyilik aklımızla keşfedebileceğimiz doğuştan gelen bir özellik. Tanrı da zaten iyi olduğu için onu emrediyor. Yani biri iradeyi, diğeri aklı merkeze alıyor. İşte tam da bu gerilimin ortasında 13. yüzyılda İskoç bir filozof çıka geliyor ve bütün tartışmanın kurallarını yeniden yazıyor. Karşınızda John Duns Scotus. Ona boşuna nükteden doktor dememişler. O en karmaşık fikirleri bile sanki bir cerrah hassasiyetiyle en ince detayına kadar ayırıp inceleyebilen biriydi. Felsefesi de tam olarak bu aslında. Herkesin baktığı ama göremediği o ince ayrımları fark edip kimsenin bulamadığı cevapları ortaya çıkarmak. Hayatı da zaten Avrupa'nın en büyük entelektüel merkezlerinde geçmiş. Oxford, Paris, Köln, kısacası dönemin en parlak zihinlerinin olduğu her yerde bulunmuş ve o kendine özgü felsefi sistemini bu yolculukta geliştirmiş. Scotus'un yaptığı ilk şey basitçe bir taraf seçmek olmadı. Önce durdu ve kendi dönemindeki bu büyük entelektüel savaşı derinlemesine analiz etti. Sorunu çözmeden önce sorunun kendisini bütün boyutlarıyla anlamaya çalıştı. Bakın tespiti ne kadar ilginç. Diyor ki bu tartışma aslında iki kutup arasında yaşanıyor. Bir yanda insan aklının mükemmelliğine inanan filozoflar var, diğer yanda ise insanın eksik olduğunu ve ilahi bir yardıma yani lütfa muhtaç olduğunu söyleyen ilahiyatçılar. Scotus'un dehası her iki tarafında haklı olduğu noktalar olduğunu görmesiydi. Scotus'un yaklaşımı tam bir denge kurma çabasıydı. Evet dedi, Tanrı'nın iradesi mutlaktır ama bu ahlakın keyfi olduğu anlamına gelmez. Ve evet dedi, insan aklı çok güçlü bir araçtır ama bu ilahi bir kaynağa hiç ihtiyacımız olmadığı anlamına da gelmez. O, bu iki gücü birbiriyle çarpıştırmak yerine onları uzlaştırmanın bir yolunu aradı. Ve işte o zekice çözümü burada yatıyor. İki zıt teori arasında köprü kuran o incelikli ayrım. Yani nükteden doktor lakabının hakkını verdiği o meşhur an. İşte Scotus'un dehası tam da burada parlıyor. Diyor ki, bir dakika, bütün ahlaki yasalar aynı değil ki. Bazıları tıpkı 2 ile 2'nin 4 etmesi gibi mantıksal olarak zorunludur. Bunlar değiştirilemez. Ama diğer yasalar, işte onlar Tanrı'nın bizim iyiliğimiz için özgürce seçtiği olumsal yani olası kurallardır. Başka türlü de olabilirlerdi ama Tanrı bizim için en iyisini seçti. Bu ayrımı 10 emir örneğinde o kadar net görüyoruz ki, Scotus'a göre ilk 3 emir, yani doğrudan Tanrı'ya karşı sorumluluklarımız, zorunlu gerçekler. Bunların doğruluğuna sadece akıl yürüterek bile ulaşabiliriz. Ama geri kalan 7 emir, yani insanlar arası ilişkileri düzenleyenler, işte onlar olumsal. Bunlar Tanrı'nın uyumlu bir toplum yaratmak için seçtiği kurallar. Ve iyi olmalarının sebebi de tam olarak bu. Tanrı'nın onları buyurmuş olması. Yalnız şu nokta çok önemli. Scotus'a göre Tanrı'nın özgürlüğü sınırsız değil. Mesela Tanrı, benden nefret edin gibi kendi doğasıyla çelişen, mantıksal olarak imkansız bir şeyi emredemez. Yani Tanrı'nın iradesi bile kendi mantığı ve iyiliğiyle sınırlı. Bu da ahlakı, o Tanrı ne derse o olur şeklindeki keyfilikten tamamen kurtarıyor. Yine 700 yıl önce yaşamış bir düşünürün fikirleri bugün bizim için neden önemli olsun ki? Gelin bu fikrin kalıcı etkilerine bir bakalım. Günümüzdeki uzmanlar bile Scotus'un dehasını işte tam şurada görüyor. O, ne her şey Tanrı'nın keyfine bağlıdır diyen aşırı bir iradeciliğe,
ne de akıl her şeydir, Tanrı'ya gerek yok diyen katı bir akılcılığa savruldu. İkisinin ortasında inanç ve aklı bir araya getiren hibrit, yani melez ve son derece dengeli bir yol buldu. Kısacası Scotus bize bir üçüncü yol gösteriyor. Diyor ki ahlak konusunda ya körü körüne kurallara uymak ya da hiçbir nihai otoritenin olmadığı bir kaos arasında seçim yapmak zorunda değiliz. İkisini de onurlandıran, ikisine de hak ettiği değeri veren bir orta yol pekala mümkün. Ve bütün bunlar bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Peki ya bizim ahlaki kurallarımızın kaynağı ne? Sadece akıl mı? Yoksa bir otorite mi? Belki de tıpkı Scotus'un gösterdiği gibi doğru cevap bu ikisinin nükteden bir karışımında saklıdır, ne dersiniz?